Bu videoda darbe akım şalterinin çalışma mantığını, nerelerde kullanıldığını anlatıp bağlantısını yapacağız. Darbe akım şalterleri bir aydınlatma armatürünün ya da aydınlatma grubunun birden fazla yerden kontrolünü sağlar. Rölenin A1 girişine her gerilim uygulandığında röle kontak konum değiştirir. Kontaklar açık ise kapanır, kapalı ise açılır. Aynı basmalı tükenmez kalemlerdeki gibi. Kalemin arkasında her basışta uç dışarıda ise içeri girer, içeride ise dışarı çıkar. Dijital elektronik bilenler için toggle, flip-flop gibi çalışıyor diyebiliriz. Bir aydınlatma grubunu birden fazla yerden kumanda etmekte kullanılırlar. Peki bunu örneklendirelim. Birden fazla kapının açıldığı, mesela uzun koridorlarda, mesela bir balkona açılan birden fazla kapının olduğu yerlerde ya da merdivenlerde kullanılabilir. Zaten bu tip yerlerde Vavyen tesisatlar kullanılıyor diyeceksiniz. Evet, Vavyen tesisatlardan bahsedeceğim ve bu kullanım yerleri için darbe akım şalterleri Vavyen'in muadildir. Ama Vavyen'in darbe akım şalterine muadil olamayacağı yerlerde vardır. Örneğin çok fazla giriş kapılarının olduğu depolar, hangarlar, mağazalar, yine çok katlı depolar ve mağazalar. Özellikle çok katlı bir mağazanız var. Bunu ben mobilyacılarda da gördüm. Müşteri yokken üst katların ışıkları sönük. Müşteri geldiğinde çıkacakları katın ışığını aşağıda butona basarak yakıyorlar. Kattan yine çıkarken katta bulunan buton ile söndürüyorlar. Yine katlar arası geçişte kat butonlarıyla ışıkları yakıp söndürebiliyorlar. Videoya yorum olarak gelecektir. Pır dediğimiz hareket sensörlü lambalar da var. Darbe akım şalterleriyle bunlar aynı şey değil. 5-10 saniye hareketsiz kaldığınızda sensörlü lamba söner. Depoda raflara bakarken ara ara kolunuzu sallamanız gerekir. Evinizin içerisinde merdivenleriniz var ve evde kedi ya da köpek besliyorsunuz. Onların her geçişinde yine sensör lamba yanacaktır. Bir de depolarda tavanlar yüksektir. Hareket sensörünü armatürden ayrı bir şekilde daha aşağılara monte etmeniz gerekecektir. Çok sayıda armatürünüz var. Yani hatırı sayılır bir güç tüketiyor. İç tesisat yönetmeliği anahtarlar için en az 10 amper olmalı diyor. Bobin ve elektronik balastlı lambaların akımları indüktif ve kapasitif özelliklerinden dolayı anahtarlama sırasında ark oluştururlar. Yani aydınlatma anahtarını 10 ampere kadar yüklemek pek de akıl kârı değildir. Aklınıza şöyle bir çözüm gelebilir. Anahtarlarla kontaktörü çalıştırıp kontaktörün güç kontaktörü üzerinden lambaları beslemek. Evet, olabilir ama lambaların yanık kaldığı süre boyunca da kontaktörünüz enerjili kalmak zorundadır. Darbe akım şalterinin bobini sadece pulse uyguladığınız sürede enerjili kalır ve kontakların konum değiştirip konumda kalması mekanik olarak sağlanır. Kontak akımı 63 amper olan 4 kontaklı bir darbe akım şalteri ile 4x63 252 amperlik bir aydınlatma grubunu kontrol edebilirsiniz. Kaldı ki özellikle fabrikalarda hem stroboskop kolay nedeniyle hem de fazların dengeli dağıtılması için aynı sıra ya da bölgedeki armatürler 3 faza dağıtılır. Bunu bir kontaktör yardımıyla yapmak yerine darbe akım şalteri kullanarak yapmak anlattığım nedenlerden dolayı daha avantajlıdır. Darbe akım şalterinde darbe akım şalterini kumanda etmek için yay geri dönüşlü bir buton, normalde açık bir buton kullanabilirsiniz ya da piyasada light olarak geçiyor bir light anahtar kullanabilirsiniz. Bu light anahtar da yine kalıcı değildir. Basarsınız, elinizi çektiğinizde normalde açık haline geri gelir ve darbe akım şalterinin kumanda ettiği bir de aydınlatma grubunuz vardır. Bu devre şemasını gösterirken bunların sembollerini kullanacağım ben. Peki devre şeması nasıl? Yani bağlantılar nasıl yapılması gerekli? Eğer sizin darbe akım şalterinizin bobin gerilimi 220 volt AC ise faz gelecek. Darbe akım şalterine kumanda edecek olan butonun içinden geçtikten sonra darbe akım şalterinin A1 ucuna gelecek. A2 ucundan ise nötre bağlantı yapacaksınız. Lamba kontrolü nasıl olacak? Yine fazdan gelecek. Darbe akım şalterinin 1 nolu kontağına girip 2 nolu kontağından kontrol edeceğiniz armatöre bağlantı yapacaksınız. Yine armatürün çıkışı da nötre bağlanacak. Buradaki kontrol butonunun sayısını siz istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Burada herhangi bir sınırlama yoktur. Buradaki butonlardan hangisine basarsanız basın buton çıkışına sinyal verecek. Bu sinyal A1 ucuna gidecek ve darbe akım şalteriniz konum değiştirecektir. Yine aydınlatma grubunuza da kontak akımını geçmediğiniz sürece istediğiniz kadar yük bağlayabilirsiniz. Buradaki butonla ilgili bir uyarı yapayım. Burada kullanmış olduğunuz buton normalde kapalı buton olmamalı ya da kalıcı tip buton olmamalıdır. Darbe akım şalterinin 220 volt bobin gerilimi haricinde daha düşük gerilimlerde çalışan modelleri de var. Örneğin burada 24 volt DC'de çalışan bobin gerilimi 24 volt DC olan bir darbe akım şalterini görüyorsunuz. Bobin kumandası için ayrıca benim burada bir de güç kaynağına ihtiyacım var. Kontrol kısmı güç kaynağının çıkışından yapılacak. Güç kaynağının artı polaritesi kumanda butonuna gelecek.
Kumanda butonundan çıkacak. Darbe akım şalterinin A1 ucuna gidecek. A2 çıkışındansa şaseye bağlantı yapacaksınız. Beslemeniz sizin yine 220 volt olabilir. Sorun değil. Fazdan çıktınız. Darbe akım şalterinin 1 nolu kontağına gittiniz. 2 nolu kontaktan besleme armatürünüze gittiniz. Grubunuza gittiniz. Daha sonra bu aydınlatma grubunun çıkışında nötre bağlayacaksınız. Gerilim 24 volt DC olduğu için burada ben sensör de kullanabilirim. Sensörün artı ve eksi uçlarını götürüyorum benim. Güç kaynağımın artı eksi uçlarına bağlıyorum. Eğer bu sizin sensörünüz PNP çıkışlı bir sensörse, normalde açık PNP çıkışlı bir sensörse, sensör çıkışıyla da benim buradaki darbe akım şalterine ne yapabilirim? Kumanda edebilirim. Sensör çıkışı A1 ucuna, A2 ucuysa şase ucuyla buluşacak. Yine besleme kısmını siz 220'den buradaki darbe akım şalterinin kontağı üzerinden yapabilirsiniz. Bobin gerilimi, dokunma geriliminin altında olan, yani 24, 12, 8, AC, DC olan darbe akım şalterleri çok fazla bilinmezler ama ben güvenlik açısından önemsiyorum. Lavabo, duş ya da mutfak gibi ıslak zeminlerin olduğu ortamlarda mümkün olduğunca priz ve anahtar konmaz. Hatta buradaki bu hatlar bile bu duvarların dış tarafına konmaya çalışılır. Örneğin bir alışveriş merkezinin ya da benzinliğin büyük tuvaletleri, bir fabrikanın yine tuvaletleri ve duşların olduğu ortamlar, büyük mutfaklar. Buralarda devamlı nem vardır. Buralar nemli ortamlardır. Ayrıca bilinçsiz temizlik sırasında aydınlatma anahtarlarının içerisine su kaçırma riski vardır. Bu da çarpılmalara sebebiyet verebilir. Başımdan geçen şöyle bir olayı anlatayım. Eğitim verdiğim bir fabrikada temizlik personelinin tuvaletin duvarlarını hortumla su tutarak yıkadığını görünce müdahale ettim. Fabrikanın risk analiz şefiyle görüştüm. Fabrikadaki tüm bu tip alanların, hatta yönetim, mühendislik, üretimdeki ofislerin aydınlatmalarını 24 volt bobin gerilimi olan darbe akım şalterine çevirdiler. Burada 40'tan fazla bölümden bahsediyorum. Olması gerektiği gibi bazı işletmeler güvenliğe çok önem verirler. Bunun haricinde pompa istasyonları, sıvı dolum yapılan yerler, ahırlar, seralarda da düşük gerilim bobinle sahip darbe akım şalterleri güvenlik açısından kullanılması gerekir. Yine yangın söndürme springleriniz var ve bunlar bir otomasyon sistemine bağlı değil. Yani yangında otomatik olarak elektrik kesilmiyor. Böyle ortamlarda da olabilir, yangın çıkabilir ya da başka bir nedenden dolayı bu springler su püskürtmeye başlayabilir. Yine buradaki alanlarda da düşük gerilim bobini darbe akım şalterleri kullanabilirsiniz. Bunu aydınlatma üzerinden anlatmış olsam da bu ortamlarda havalandırma fanları var. Yine havalandırma fanları için de darbe akım şalterini kullanabilirsiniz açıp kapatmakta. Şimdi size şöyle bir senaryo yazacağım. Belki size çok farklı gelebilir ama siz bunu alıp kendinize göre uyarlayın. Evinizin ya da apartmanınızın girişi geceleri karanlık oluyor. Giriş hareket sensörünü koydunuz. Ama bahçenizde kedi ya da köpek beslediğinizde bunların her geçişinde buradaki lambanız sizin yanacaktır sensör algıladığı için. Bahçe kapınıza ve evinizin kapısına birer tane buton koyup bu lambayı yakıp söndürebilirsiniz. Bahçe girişindeki butonu zil zannedip basanlar olabilir. Buraya iki kablolu bir kapasitif sensör koyup parmağınızla ya da indüktif sensör koyup cebinizdeki metal anahtarla dokunarak kumanda edebilirsiniz. Lambayı açıp kapatabilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığım şey, buradaki darbe akım şalterini siz çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Mesela onun bağlantısı da şu şekilde olacaktır. Düşük gerilim bobinli bir darbe akım şalteri kullandınız. Bu S1 butonu sizin bina kapınızdaki buton olabilir. Şu da sizin bahçe kapınıza koyacağınız bir buton, bir sensör olabilir. Eğer burada siz bahçe kapınıza bina dışarısından duvar üstüne çekerek ya da toprak içerisinden geçirerek bir tesisat çekeceksiniz, burada düşük gerilim kullanmanızda fayda var. Anlatmaya çalıştığım burada darbe akım şalterini çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Siemens'in darbe akım şalteri ailesine bir bakalım şöyle. Bir normalde açık kontaklı darbe akım şalterleri var. Burada kontak gerilimi 250 volt AC, kontak akımı 16 amper. AC bobinli olarak darbe akım şalteri 230, 115, 24, 12 ve 8 voltluklar var. Örneğin mesela bu 12 voltluğu sizin binanızda bulunan, hani zil trafosu diyoruz ya, zil trafosu üstünden de çalıştırabilirsiniz. DC bobinli olanlarda ise 110, 24, 12 seçeneği var. Buradaki 230 volt AC bobinler Siemens'in Türkiye kataloğunda var. Ama diğerleri için Siemens'le irtibata geçip yurt dışından bunları getirilmesi gerekli. Tekrar söylüyorum, düşük gerilim bobinli darbe akım şalterleri güvenlik açısından önemli. Umarım bundan sonra da Türkiye'de düşük gerilim bobinli darbe akım şalterinin kullanılma miktarı artar ve Türkiye stoklarında tutarlar. Yine bir normalde açık, bir normalde kapalı, kontak gerilimi 250 volt AC olan 16 amperlik darbe akım şalterleri var. Yine AC DC bobin seçenekleri var. Yine altını çizdiğim Türkiye kataloğunda olan
olan dar bakım şalteri. 2 normalde açık kontaklı var. Burada kontak gerilimi 400 volt AC, kontak akımı 16 amper. Yine 3 tane normalde açık kontağa sahip olan dar bakım şalteri var. Burada kontaklar 400 volt AC ve 16 amper. Burada AC bobin seçenekleri var. 4 normalde açık kontaklı dar bakım şalteri var. 400 volt AC kontak gerilimi ve akım 16 amper. AC-DC bobin seçeneği var. Şimdi bir de yardımcı kontak bloğu var. Bu yardımcı kontak bloğu 5 amperlik ve kontak gerilimi de 250 volt AC. Bunu nerede kullanılır? Bu yardımcı kontak bloğu sizin dar bakım şalteriniz konum değiştirdiğinde yardımcı kontak bloğu üzerindeki kontaklarda konum değiştirecek. Burada bakın bir ortak uç var. Bir normalde açık, bir normalde kapalı kontak var. Örneğin sizin 3 katlı bir mağazanız var ve bu mağazada her bir katın aydınlatma grubunu aşağıdaki panodan kontrol edebiliyorsunuz. Yine katlarda kontrol butonlarınız var. Yine dış aydınlatmayı da dar bakım şalteri kontağı üzerinden yapıyorsunuz. Panoya baktığınızda eğer siz buradaki dar bakım şalterlerine bir yardımcı kontak bloğu eklemişseniz panoya baktığınızda hangi katlardaki lambaların yandığını bu kontak üzerinden birer tane göz lambasına bağlayıp görebilirsiniz. Aşağıdan yine müdahale edebilirsiniz. Ya da akşam oldu çıkacaksınız. Bakıyorsunuz yanık kalan lamba var mı diye. Yanık kalan lambaları ne yapabilirsiniz? Pano üzerinden kapatabilirsiniz. Bu şekilde size bir avantaj sağlar. Az önce anlattığımdan çok daha büyük bir aileye sahip Siemens dar bakım şalteri açısından bakın burada bakacak olursanız 63 ampere kadar kontakları olan dar bakım şalterleri var ve bunu yine 4 normalde açık kontağı olanlar bulunmakta. Yani dar bakım şalteriyle siz çok daha büyük güçlere ne yapabilirsiniz? Kumanda edebilirsiniz. Vaven tesisattan biraz da bahsedeyim. Vaven tesisat dediğiniz şey aslında bir ortak ucu olan 2 tane normalde açık normalde kapalı kontağı olan bir buton, kalıcı tip bir anahtar öyle söyleyeyim. Tesisatla siz Vaven anahtarlardan birinin ortak ucuna fazı verirsiniz. Diğer Vaven anahtarın ortak ucundan lambaya, lamba üstünden nötre gidersiniz. Çalışma mantığına bakacak olursak da örneğin şu şekilde sol üstten bahsediyorum. Vaven anahtarın birincinin ortak ucundan aşağıdaki kontak üzerinden ikinci Vaven anahtara gitti. Fakat ikinci Vaven anahtarda kontak açık. Eğer ben birinci Vaven anahtarın yolunu değiştirecek olursam ikinci Vaven üzerinden lambayı ne yapabilirim? Kumanda edebilirim. Yine ikinci Vaven'in eğer konumunu değiştirecek olursam da ikinci lambayı söndürebilirim. Artık burada normalde açık kontak haline gelmiştir ve lamba sönecektir. Yine bu şekilde sağ üstten başlayalım. Vaven anahtarların durumu bu şekilde. Eğer ben burada Vaven anahtarı 2'ye basacak olursam Vaven 1'in ortak ucundan gelen faz, arada çekili olan iletkenin alttaki iletkenin üzerinden geçecek. İkinci Vaven anahtarı normalde kapalı kısmına denk gelecek ve buradan lambayı yakacaktır. Yine birinci kısımdaki Vaven anahtara basacak olursam da birinci Vaven'in ortak ucundan giden faz ikinci Vaven'de normalde açık kontakla karşılaşacağı için lamba sönecektir. Burada iki ayrı yerden kontrollü bir aydınlatma için Vaven soldaki ve darbe şalterli sağdaki tesisatların resimlerini görüyorsunuz. Vaven'de ne yapılıyor? Faz geliyor. Aşağıdaki Vaven anahtarın ortak ucuna ya da yukarıdakine de gelebilir. Bu sefer aşağıdakinin ortak ucundan lambaya gidilecek. Ortak ucuna buradaki iki tane diğer kontaktan diğer Vaven anahtarının iki kontağına üstteki Vaven'in ortak ucundan lambaya, lambanın dönüşü de nötre bağlandı. Peki bunu darbe akım şalteriyle yapmış olsaydık ne olacaktı? Darbe akım şalterinde panonun içerisinde faz darbe akım şalterinin bir nolu kontağına gelecekti. 2 nolu kontağından çıkacaktı şu siyah kabloyla. Lambaya gelecekti. Lambanın çıkışı nötre gidecekti. Yine içeride faz eğer siz 24 voltluk ya da işte daha düşük gerilimli bir Vaven kullanmıyorsanız faz gelecekti. Kumanda butonunun çıkışından içerideki Vaven'in A1 ucuna A2'sinden de nötre gidecekti. Yine bu kumanda butonundan siz paralel alıp yukarıdaki butona bağlantı yapacaktınız. Şimdi şekle şöyle baktığınızda evet Vaven anahtar tesisatı size daha basit ve işçiliği daha az gibi gelebilir. Bu durumda Vaven tesisat size daha avantajlı olarak gözükür ki öyledir. Ama şöyle söyleyeyim. Kontrol edeceğiniz yer sayısı 2'nin üstüne çıktığında Vaven tesisat karışacaktır. Kontrol edeceğiniz güç büyüdükçe yine sizin bunu anahtarla kontrol etmeniz zorlaşacaktır. Darbe şalterli tesisatta sizin kontrol edeceğiniz butonlara sadece 2 tane kablo çekmeniz yeterli paralel bağlantı için ve şöyle bir şey de var. Basit de olsa akıllı ev sistemlerine entegrasyonu bunun daha kolay. Darbe akım şalterlerinin. Şuradaki butonlara içeride dışarıdan uzaktan kontrollü örneğin Wi-Fi üzerinden kontrollü bir röle kontağı koyarak da bu aydınlatmaya ben kumanda edebilirim. Yine buraya eğer siz yardımcı kontak bloğu bağlayıp basit akıllı ev sisteminize
bunu giriş olarak verdiğinizde yine uzaktan Wi-Fi üzerinden işte kullanıcının cep telefonuna siz içerideki ışıkların yanıp yanmadığını ne yapabilirsiniz gösterebilirsiniz. Altını tekrar çizmek istediğim şey şu. Dokunma gerilimi 50 volt. İşte tesisat yönetmeliğine göre ve özellikle nemli alanlarda tekrar söylüyorum mutfaklar, tuvaletler, duş alanları, ahırlar, seralar, işte sıvı buharının olduğu üretim tesisleri, üretim yerlerinde düşük gerilimli 24-12-8 voltluk darbe akım şalterlerinin kullanılmasının güvenlik için altına tekrar çiziyorum.
Arkadaşlar bu videoda size darbe şalteri hakkında bilgi verdim. Darbe akım şalterinin bağlantısını yaptık. Çalışma mantığını gördük. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.